Herkese selamlar. Yine bir İstanbul Bodrum seyahatindeyim. Bu sefer Mini yetkililerine sesleniyorum. Özellikle yazılım ekibi. Yani inşallah elinizden bir şeyler geliyordur da bunu artık halledersiniz. Ben arabayı alalı aşağı yukarı 9 ay oldu. Ve ben size şu an en büyük eksikliğinizi söyleyeceğim. Yani yeni jenerasyon bağlantılı bir arabadan ilk beklenen şeyin aslında işe yaramadığını anlatacağım size. Bunun belki siz de farkındasınız da İnsanlar belki sizden talep etmiyor diye umurunuzda olmayabilir. Bunu bir eleştiri olarak alın. Çoğu şeyde çok iyisiniz gerçekten. Ama bu konuya hala neden eğilinmediğini ben çok merak ediyorum. Halbuki ben Mini'de bazı gördüğüm eksiklikleri yavaş yavaş giderildiğini görüyorum ama bu ana özelliğin neden giderilmediğini anlamıyorum. Evet, şimdi konudan bahsetmeye başlayalım. Şimdi bizim araçlarımızda Unlimited Connected bağlantılı araçlar kullanıyoruz. Bunun en büyük avantajı, olmasının en büyük sebebi, şehirler arası, şehir içi seyahatlerimizde haritadan rota çizdiğimizde eğer menzilimiz yetersizse bizi doğru şarj istasyonuna yönlendirmesi. Hatta elektrikli arabaya uzak olan insanların bu konudaki tereddütlerini gidermek. Yani Mini'de değil, birçok markada bu problem var bu arada. Dün arkadaşım Mercedes'ini kullandım, EQS'ini. Onda da aynı problem var. Güncel değil. Yani şimdi biz buradan elektrikli araba kullanıcıları olarak bir yapımız var yani. Bir kampanya, bir şey varsa bunu kovalıyoruz, yapıyoruz. En uygun istasyonu kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizi aptal gibi hissediyoruz. Bir yerde 13 lira, bir yerde 9 liraysa niye ben 13 liralıktan şarj edeyim diye düşünüyoruz. Bayramlarda özel kampanyalar oluyor. Ona göre rota çiziyoruz. Şimdi biz bu rotaları çizerken aslında kendi aracımızın altyapısını kullanabiliriz. Eminim ki Almanya'da bu dört dörtlük çalışıyordur. Yani Mini aslında çok güzel dizayn etmiş. Hem ödeme yöntemlerini arabanın içerisine yapmış, yerleştirmiş. Dolayısıyla sen arabanla yurt dışına gidip kendi uygulamasına doğru düzgün kaydolduysan istediğin şarj istasyonuna gidip alışveriş yapıp devam ediyorsun. Ne başka bir uygulama açıyor ne bir şey yok. Tamam, bu bizim Türkiye'deki BDDK'nın yaptığı eziyet olabilir. Bunun böyle mantıklı bir yolunu bulamamış. Herkesin kredi kartını zaten kayıtlı sende. Kalkıp kredi kartını tanımlayan adama bir daha sen e-devletini gir, bilmem şifreni gir, onu yap, kredi kartını ayrı ayrı tanımla, hiç gerek olmamasına rağmen oradaki zeki insanlar bunu bir şekilde böyle organize etmiş, süper zeka insanlar. Bunu da düzeltecek kabiliyette, zekada demek ki bu BDDK'da kimse yok. Çözemiyorlar. Biz onlara ayak uyduracağız ya da yerine doğru düzgün insanlar gelecek. Türkiye'deki güncel, ya o kadar çok garip ki yani bu Mini'deki olay. Şimdi BMW grubu hem kendi şarj istasyonları var, hem bütün şarj istasyonlarını gösteren bir uygulaması var, hem kendi araçlarında ayrı ayrı uygulamaları var. Dolayısıyla aslında bütün güncel veriye her an hakim olan bir yapıdan bahsediyoruz. Hani ben bunu Mercedes'ten istemiyorum. Mercedes zaten eli kolu bağlı. Ne uygulaması var, düzgün çalışıyor, ne başka şarj istasyonu altyapı yatırımları var, ne diğer şarj istasyonlarının arasında bir data alışverişi var. Hiçbir şey yok. Ama Mini'nin, Borusan'ın kuruluşlarının içerisinde bütün veriler var. Bu verileri kullanarak niye bu araçlara hızlıca en doğru, en düzgün hizmeti vermiyorsunuz? Ya ben aracımda yola çıkarken 50 tane uygulamayı açıp hangisine daha uygun, hangisinde kampanya var araştırmak zorundayım ya ve bunları tek tek rotama ayarlamak zorundayım. Arabamdaki uygulamayı doğru düzgün kullanamıyorum. Tek tek uygulamalardan buluyorum, sonra rota çizip arabadan gidiyorum. Bu hiç mantıklı gelmediği için bana bu videoyu çekiyorum. Dolayısıyla sizden ricam en azından kendi istasyonlarınızı. Şimdi 5 şarj diye kendi istasyonlarımız var. Ama bu istasyonların bile bu arabanın içerisinde kayıtlı değil. Ya ZES var, e-şarj var, Gio EV var, Porsche var. Yani tamam, okey, bunlar da güzel de niye hepsi yok ya? Hani ben alacak olana diyorum ki hani çok bu işten anlamıyorsan çiz rotanı, ne önüne denk geliyorsa ona gir çık. Yani bu kadar. Yani bizim gibilere buna ihtiyacı var. Sıradan kullanıcıların zaten böyle işlerde işi yok, anlamıyorlar da yani. Ama biz bunu sizden talep ediyoruz. Bu sizin için bir avantaj. Hani bunu diğer markalar yapamıyorken sizin yaparsanız öne geçersiniz. Niye? 8 aydır ben bekliyorum her an olur diye. Gerçekten olmuyor ya. Şimdi müşterinin hizmetlerini aradım. Oradan da bana geri dönüş yapacaklarmış. Ne diyecekler bilmiyorum. Yani bu konuşmalarımı değiştirecek bir şey söyleyecekler mi? Ama hiçbir bahanesi yok yani. 9 aydır yapılmamış bir şey. Yapılmaz da. Rica ediyorum, bu bizim tercih edilebilir şarj istasyonları bölümünde bütün şarj istasyonlarını görmek istiyoruz.
Onlardan istediklerimizi seçerek de rotamızı yapmak istiyoruz. Ve ilerlemek istiyoruz. Bu seçtiklerimizi seçerken oraya fiyatları da getirin, görelim. En uygunları seçelim yola çıkarken. Kampanyaları da gösterin. Kampanyaları da seçelim, çıkalım. Bir numara oldun ya. Yani inanın herkes bunu alır yani. 50 tane uygulamaya girip çıkıp o grup uygulamaları kullanacağını alır, aracından seçer. Kampanyaları da görür. Şey yapar, kampanyaları falan belki gösteremeyebilirsiniz. Kurumsal Mini yapısını bozabilir ama geri kalan şeyleri yapabilirsiniz. Mini'de neden bu yok? Neden bunu aktaramıyor? Dediğimizde arabadaki altyapının Almanya'ya bağlı olduğu, fakat Borusan'ın altyapısının, yani bu uygulamanın altyapısının Türkiye'de olduğundan dolayı işlemlerin farklı olduğunu ve bu verilerin Almanya'ya iletilip toplu şekilde yapılmasını planladıklarını söylediler. Ve bazı şarj markalarının, isim vermemekle beraber, vermediler yani. Atıyorum 100 marka var. Bunların 30 tanesi, 40 tanesinde çok iyi bir yazılım ekibi olmadığı için bu verileri, bu bağlantıları bize istediğimiz dataları veremediği için, hala onları beklediğimiz için biz de bunları Almanya'ya iletip evet veriler bunlar, bu işlemleri başlatabilirsiniz diyemiyoruz. Dolayısıyla hepsinin tamamlanıp bir seferde yapılması için bekliyoruz dendi. Tamam, güzel bir açıklama aslında. Hani Almanya'ya bir kere biz iş verelim ve hepsi tamamlanmış olsun. Her geçen günde yeni şarj istasyonu açılıyor, yeni lokasyonlar açılıyor. Bunlar için tek tek yeni markaları eklemek için tekrar iletişime geçmeyelim diye bu şekilde olduğunu ilettiler. Belki ben de bu işin başında olsam böyle düşünebilirdim. Ama ben şu anda hala hazırdaki olan markaların zaten en kafa markalar olduğunu, şu ankilerin bile sadece sisteme dahil edilse belki 4-5 sene bizi götürebileceğini düşünüyorum. Bunların arasında sürpriz bir unicorn çıkarsa, bütün her yere birden işleri değiştirirse falan, bunu da belki bir 6 ay sonradan ekleyebilirler yani. Sonuçta biz bu hizmeti tam anlamıyla kullanabiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu konuda beni izleyen orada yöneticiler mutlaka vardır. Gruplarımıza hepsi abone, bakıyorlar, ediyorlar. Bu işin üstünde durup halihazırdaki sistemi en azından bizim sistemimize geçirirseniz diğer markalarla aranızdaki fark ciddi derecede açılır. Neyse, bu videoyu çektim. Yani içime de sindi. Bunların söylenmesi lazım ve güncellenmesi lazım. Bütün şarj istasyonlarının mümkünse fiyatlarıyla beraber, mümkünse kampanyalarıyla beraber güncel olarak görmek istiyoruz. Bunu da fark edip yapamayan binlerce çalışana yazıklar olsun yani. Allah'a emanet olun. Böyle bir şey yaptım ama herkesin belki farkında olduğu, umursamadığı ama çok önemli bir detay yani bu. Araba Connected Drive ne işe yarıyor dendiğinde en çok anlatılması gereken en önemli noktası bu. Şarjımın ne kadar olduğunu görmem falan da önemli ama hepsinden önemlisi bu aslında.